arkadaşlar, Hamarat Bebek Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yandan bağcıklı ve çimdik modelli bu güzel yeleğimizin yapımını paylaşmak istiyorum. Yeleğimiz için toplamda 1,5 yumak etrofil babycan kullandım arkadaşlar. Renk numaram ise 80032. 3,5 numara şiş kullandım. Yeleğimizi hazırlamak için ve 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma oldu. Yeleğimizin boy uzunluğu tam 32 santim arkadaşlar. En uzunluğumuz 29 santim. Kol boyu uzunluğumuz ise 14 santim. Bu da 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma oldu. Detaylı anlatımına dilerseniz başlayalım. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık örgümüzü anlatmaya başlayabiliriz. Etraful marka ip kullanmak istiyorum arkadaşlar. Babycan antipilik özellikle 250 metrelik bir ip. 3,5 numara şiş ile hazırlayacağım örgümüzü. İlk evi kullanmayacağız örgümüzde arkadaşlar. Tamamen bağcık ön kısımlarına bağcık yerleştirerek anlatacağımız kolay, hepinizin rahatlıkla yapabileceği küçük bir çalışma olacak. Şimdi ilk önce örgümüzün sağ yanını birlikte örelim. Daha sonra sol yanını birlikte örmüş olalım. Yarım metreden az fazla bir şekilde ipimi bırakıyorum. Şişime toplamda 41 ilmek takarak başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 41 ilmeğimizi taban çalışması için 5 sıra haroşamı örüyorum. Lastik çalışmamız için 5 sıra haroşa ilmeklerimizi örelim. Evet arkadaşlar, 5 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı da ördük. Şimdi artık model çalışmamıza başlayabiliriz. Burası örgümüzün sağ yanı olduğu için kenar ilmeğim olan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7 ve 8 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şişime bir kez doluyorum. Takip eden 3 ilmeği birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Sonra tekrardan eksik ilmeğimi tamamlamak için buraya doluyorum. Yani doladım, 3 ilmeğimi kestim, doladım. Yine aynı şekilde 3 ilmeği tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aralarda yine 8 ilmeğimi ördüm, doladım. 3 ilmeğimi birlikte alarak yine kestim, doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi haroşa olarak ördüm, doladım. 3 ilmeğimi yine birlikte alarak kesmemi yaptım. Tekrar doladım ve geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmeğimi de haroşa örerek sıramın başına gelmiş oldum. Yine 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka tarafta bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüze düz düşmesi için
aralardaki 8 ilmeğimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yine 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi haroşa ördüm. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi de yine haroşa örerek sıramın başına gelmiş oldum. Şimdi bu sıra ne yapacağım arkadaşlar? Yine 8'er ilmek aralardaki haroşalarımın hepsini haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Örgüm bitene kadar. Bu 3 ilmeğimi düz olarak şu ilmeğim haroşa 1 2 3 ilmeğim vardı. Dolayıp kesip tekrar dolamış olduğum aralardaki ilmeği bunları düz olarak örüyorum. 8 ilmeğimi yeniden haroşa örüyorum. Bir, 2, 3 ilmeğimi düz, 8 ilmeğimi haroşa tekniğim. Bir, 2, 3 ilmeğimi düz ve geriye kalan 8 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafına dönüyorum örgümün. Arka tarafında ise yine aynı şekilde 8 ilmeklerimin hepsini haroşa, 3 ilmek düzlerimin hepsini ters örgü yapıyorum. Üç ilmeğim ters, yine 8 ilmeğim ile sıramın sonuna geliyorum. Örgümün ön yüzüne dönüyorum. Ve bu sıra benim tekrardan kesme yapacağım sıramız. 8 ilmek haroşamı örüyorum. Doluyorum. 3 düzümü birlikte alarak kesiyorum. Doladım tekrardan ve 8 ilmeğimi yeniden haroşa olarak örüyorum. Yine 3 düzümdeyim. Doluyorum. Üç düzümü birlikte alarak kesiyorum, doluyorum. Ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar doluyorum. Yine 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi yine 8 ilmek haroşa olarak örüyorum. Üç adet model çalışmam var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve aradaki diğer ilmeklerimiz haroşa ilmeklerden oluşuyor. Kol boyumuz oluşana kadar, yani kol kısmımıza gelene kadar bir sıra düz, bir sıra dola kes dola şeklinde
ve aralardaki 8'er ilmeğimiz haroşa şeklinde devam edecek. Yeterli uzunluğa geldiğimde kaç sıra haroşa, kaç gram model çalıştığımı sizlerle paylaşacağım. Bu örüntü devam edecek bu şekilde değişmeden her sıra. Şimdi bir sıra model çalışacağız. Bir sıra sadece 3 ilmeğimizi düz öreceğiz. Gördüğünüz gibi hem modelimizi çalışalım hem de haroşalarımızı örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kol çalışmamızı ve yaka kesintimizi yapacağımız yere kadar geldik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kez model çalıştım arkadaşlar. Taban kısmından itibaren saydığımızda ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı da örmüş olduk taban kısmı ile birlikte. Şimdi yeleğimizin burasını sağ tarafı olarak düşünürsek arkadaşlar, burası yaka kesintimiz olacak. Burası da kol kesintimiz olacak. Ve bundan sonra örgümüz haroşa ilmeklerle devam edecek. Baştan 7 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7. Şimdi kesmelere başlamadan önce model çalıştığımız sıramızın son sırası olduğuna göre bir diş haroşamızı örüp gelelim. 41. sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Çünkü kesmelerimiz daha düzgün duracaktır. Model çalışmamızın üzerine bir sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı örersek. Başa kadar haroşamı örüyorum. Dönüşte yine ilmeklerimi haroşa tekniğimle örerek başa kadar geliyorum. Evet, başa kadar haroşalarımızı ördük. Şimdi baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi örüp bakalım. Evet, burası daha düzgün duruyor. Artık kesmemizi yapabiliriz. Burası yaka kısmımız olduğu için 7 ilmek haroşamı ördüm. 8 ve 9. ilmekleri birlikte alarak bir kesme yaptım. Örgüme devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar örmeye. Son 3 ilmeğim kaldı. 2 ve 3. ilmeklerimizi yine birlikte alarak kesmemi yapıyorum ve son ilmeğimi de haroşa örerek örgümün kol için birinci kesmesini de yapmış oldum. Arka tarafına döndüğümüzde herhangi bir kesme işlemi yapmadan bütün ilmeklerimizi yine haroşa tekniğimizle örerek ön yüzüne dönüyoruz örgümüzün. Bir sırada toplam 2 kez kesmiş olduk. Birinci kesmemiz yakada, ikinci kesmemiz kol altında. 41 ilmekten oluşan örgümüz 39 ilmeğe düşmüş oldu. Baştan yine 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. 8 ve 9'u birlikte alarak kesiyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kaldı ve
ikisini birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeğimi de haroşa tekniğimle örüyorum. 39 ilmekten oluşan sıram 37 ilmeğe düşmüş oldu. Arka tarafta herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece haroşa tekniğimize devam ediyoruz. Yeniden ön yüzdeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 8 ve 9'u birlikte aldım. Yine son 3 ilmeğim kalana kadar haroşalarımı örmeye devam ediyorum. 37 ilmekten oluşan yeleğim bu kesme sıramla birlikte 35 ilmeğe düşmüş olacak. Son 3 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim ve son ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan yaka kesintimiz, bir taraftan da kol kesintimiz. Kol oyuntumuzda 3 kez kesmemiz yeterli. Bundan sonraki sıralarımızda kolda herhangi bir kesme yapmayacağız. Yerini belli etmiş olduk. Şimdi bu her 7 ilmekten sonra 8 ve 9. ilmeği birlikte alarak kesmelerimize omuz boyumuz oluşana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu an örgümün 19 ilmek kalana kadar kesme işlemlerime devam ettim. Bu arada en son kesme işlemimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve şu an 17. sırayı örüyorum haroşalarımda. Şimdi omuz boyumuz oluşana kadar artık kesmelerimizi yapmıyoruz. Haroşalarımızı örmeye devam ediyoruz. 17 haroşa boyu tabi bir kol mesafesi için yeterli değil arkadaşlar. En az 23-25'e tamamlamamız gerekiyor bu sıra sayısını. Ama 19 ilmek omuz boyumuz, omuzumuzun genişliği için yeterli. İlmek sayısı 19'da bıraktık şimdi kol sayımızı. Gördüğünüz gibi sadece haroşalarımızı örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 25 sıra 25 diş en son kesmelerimiz bitirdikten sonra haroşalarımı da ördüm ve ipimi burada bırakıyorum. Makasımızı bulalım, biraz uzunca bırakalım ve kestik ipimizi. Şimdi bu örgümüzün sağ yanıydı arkadaşlar, şöyle yapalım daha net gözükmüş olsun. Şimdi aynı sayı ve ölçülerde 41 ilmek başlıyoruz. Kesme kısmına yani 40 sıra örene kadar, hatta bir diş 41. sıramızda sadece haroşadan oluşmuştu. 41. sıramızda sadece haroşa oluşacak şekilde aynı sayı ve aynı ölçülerde bir ürün daha yapalım. Kesmelerimizi bu kez tam tersi şeklinde yapacağız. Kesmelerimizi birlikte yaparak sol yanımızda tamamlayalım. Evet arkadaşlar, birinci bölümümüzü tamamladığımızı söylemiştik. Şimdi ikinci bölümümüz için yine aynı şekilde 40 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı ördük arkadaşlar. Bu 40 diş haroşamızı ve 17 model çalışmamızdan sonra tıpkı sağ yanımızda yapmış olduğumuz gibi kesmelere başlayacağız. Yalnız sol tarafta sol parçamızı ördüğümüz için kesmemizi ilk etapta diğer tarafımızı örerken 7 ilmek haroşa bırakıyorduk ve bu şekilde 2 ilmeğimizi alarak yaka kesintisi yapıyorduk. Şimdi yaka kesintimizi son 7 ilmekten önce yapacağız. Kol kesintimizi ise tam sıramıza başlarken yapacağız. Yani bu kısmımızın tam tersi işlemleri yapmamız gerekiyor. Bunun için örgümüzün son bir sıra haroşasını ördükten sonra kesmelere de birlikte başlayalım. İlk kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra son 9 ilmeğim kalana kadar haroşalarıma devam ediyorum. Son 9 ilmeğim kaldığında 8 ve 9. ilmeğimi birlikte alacağım. Kalan 7 ilmek haroşamı ise sıramın sonuna kadar öreceğim. Böylelikle yaka kesintilerimiz başlamış olacak. Hem de 3 kez olmak üzere kol çalışması yapmış olacağız.
2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 9 ilmeğimizin 8 ve 9. ilmeğini birlikte alarak sağa doğru kesiyorum. Kalan 7 ilmeğim ise yan patım olarak devam edecek. Örgümün arka tarafına dönüyorum. Başa kadar haroşalarımızı yeniden örüyoruz. Tekrar örgümüzde başa geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak kol altı kesmemizin ikincisini tamamladım. Yine 9 ilmek kalana kadar haroşalarıma devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 9. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Kalan 7 ilmeğim yan patım için haroşa olarak devam etti. Tekrar örgümün arkasında örüyorum ve kol için son kesintimizi yapacağız. 3 kez kesme yapmıştık hatırlarsanız. Tekrar başa geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncüyü birlikte alarak kestim. Böylelikle kol altı kesintimiz bitmiş oldu. Şimdi yaka kesintimiz devam edecek. Toplamda 19 ilmek kalana kadar kesiyoruz. 19 ilmeğimiz oluştuğunda kesme sıralarımızın haricindeki kesmemizin bittiği sıradan itibaren sayarak 25 diş haroşa oluşana kadar da omuz boyumuz devam ediyoruz. 19 ilmekte bitireceğiz kesmelerimizi. Yine 9 ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 9 ve yine ikisini birlikte aldık. 7 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Son halini paylaşalım. Gördüğünüz gibi kol kesintilerim bitti. Yaka kesintimiz 19 ilmek olana kadar devam edecek. Evet arkadaşlar, diğer tarafımızda 19 ilmek kalana kadar ördük. Daha sonra son kesmemizi yaptıktan sonraki 25 sıra haroşaya tamamlayarak omuz boyumuzu oluşturduk. Şimdi önden arkaya dönerek arka kısmında üzerinde öreceğimiz bir çalışma olacak. 19 ilmek sağda, 19 ilmek solda. Sol ilmeklerimizi örerken buraya bir 19 ilmek artırma yapacağım arkadaşlar ve toplamda yaka sayımız 57'ye çıkmış olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimdeki ilk ilmeğimi biraz sıkıca alıyorum ve bu iki ilmeğimi düğümle birleştireceğim ve kalan 19 ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Dönüşte düğüm ile orayı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Biraz da sıkıca düğümleyeceğiz ki arada bir açıklık olmasın. Şimdi bu yakadaki artırmam ilmeklerimden başlayarak 24 diş, bakın 25 demiyorum, 24 sıra 24 diş haroşamı örüp geleceğim. Şu işimiz bitti. Diğeriyle devam edebiliriz. 25. sıraya döndüğümüzde artık kolda bu sefer eksiltme değil artırma yapacağız her iki tarafta ve beden çalışmamıza başlayacağız. Evet, arka kısımdan haroşalarımı örerek geldim. Bakın burada uzunca bırakmış olduğum bir ipim var.
bu ipimi buraya düğümleyerek yakamı birleştiriyorum. Burayı sıkı yapmamın önemli olduğunu, hani bu düğümü sıkıca atıp düzgün durmasını istediğimi söylemiştim. Arada bir açıklık, bir bozukluk oluşmasın diye. Şimdi ipimi tekrar arka kısma atıyorum. İlk ilmeğimle birlikte ilk sıramız önemli. İpimizin katı açılmadan yaka kısmımızdaki 19 ilmek haroşamızı örüyoruz. Evet, yaka kısmımıza 19 ilmeğimizi attık ve bir sıra haroşamızı ördük. Gördüğünüz gibi artık yeleğimizin arka beden çalışmasına başlamış olduk. Evet örgü severler, şu an 24 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı yaka kısmımızdan itibaren ördük. Şimdi örgümüzü şu şekilde döndürelim. İlk önce kol için artırmalarımızı yapacağız. Daha sonra model çalışmamızın kurulumunu yapmamız gerekiyor. Şu an 57 ilmekle 24 sıra ördüm. 25. sıraya başlarken arkadaşlar baştaki ilk ilmeğimi alıyorum. Buraya bir gizli artırma yapıyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar haroşalarıma devam ediyorum. Evet, son bir ilmeğe kalana kadar haroşalarımı ördüm. Yine burada bir gizli artırma yapıyorum ve kalan bir ilmeğimi de haroşa tekniğimle örerek tamamlıyorum. Örgümün arka tarafında bütün ilmeklerimi yine haroşa tekniğimle örüyorum. Şimdi sağda ve solda her iki başta birer tane artırma yapmış olduk. 57 ilmekten oluşan sayımız 59'a çıkmış oldu. Bu birinci artırma sıramız oldu. Bunu iki kez daha tekrarlayacağız. Toplamda sağda ve solda üçer kez, yani 6 ilmek daha artmış olacak örgümüz. 57 ilmekten oluşan arka beden sayımız da 63 ilmeğe çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi iki sıra daha artırmalarımızı aynı şekilde yapıp gelelim. Daha sonra arka bedendeki model kurulumumuzla birlikte başlayalım. Evet, artırmalarla birlikte gördüğünüz gibi kollarımızın yerlerini belli ettik ve toplamda 63 ilmeğe çıkmış oldu örgümüz. Şimdi tekrardan model kurulum çalışmasına başlamamız gerekiyor. Bunun için 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek haroşamı örüyorum. Bir doluyorum. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tıpkı önlerdeki yapmış olduğumuz modelimiz gibi ve bir tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi haroşa örüyorum. Doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve doluyorum. Sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek haroşamı ördüm. Doladım. Kestim, doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm, doladım, kestim ve doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm, doladım, kestim, doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek haroşayla sıramın sonuna gelmiş oldum. Model çalışmamızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu dolayıp kesip doladığımız üçer ilmeğimiz arka kısımda tamamen her sırada ters. Ön yüzde ise bir sıra bu modeli uyguluyoruz. Bir sonraki sıra ise sadece düz örüyoruz. Ön yüzden sadece düz, arka yüzden ters örüyoruz. Bir sırada bu işlemin aynısını yaparak toplamda ön bedenlerde 17 model çalıştığımıza göre arka kısımda da 17 model çalışıyoruz ve
5 sıradan oluşacak şekilde bitirme lastiğimizin haroşalarını örerek örgümüzü tamamlayıp gelelim. Ve ufak bir bağcık çalışması olacak. Bu bağcık çalışmasını da önlerde yeleğimizin birlikte yapalım. Aynı zamanda kenarlarımızı da dikerek birlikte birleştirelim ve yeleğimizin finaline ulaşmış olalım. Şimdi ben bu işlemi de tamamlayıp gelmek istiyorum. Evet örgü severler, yeleğimizin arka beden çalışmasını tamamladık. Modelimizi kurduktan sonra toplam 18 model çalıştık. 18 modelimizi bitirdikten sonra 4 dişten oluşan haroşalarımızı ördük ve 5. sıra tıpkı önlerimizdeki gibi kesmelerimizi yaptık. Şimdi yeleğimin sağ yanının dikişini kendim yaptım. Sol yanı ise birlikte yaparak artık finale ulaşalım. Bir de küçük bir bağcık çalışmasıyla ön tarafına bir çalışma yapacağımızı söylemiştim. Şimdi dikerken haroşa örgülerimizi nasıl dikiyorduk arkadaşlar? İlk önce aynı sıra sayıyı karşılıklı birbirine eşitliyoruz ve dönüşlerdeki patlarımızın karşılıklı bakın aynı sıra sayılarının içerisinden bir sağdan bir soldan olmak üzere iğnemizi geçiriyoruz. Dikişlerimizi bu şekilde yapıyoruz düz örgülerimizde. Haroşa örgülerimizde. Düz örgülerimizde V'lerin içerisinden, haroşa örgülerimizde dönüş patlarının içerisinden geçirerek bu 41 sırayı dikiyorum arkadaşlar. Kol altına kadar, yani kol çalışmasını yapmış olduğumuz şu kıvrıma kadar dikmemiz gerekiyor. Evet, sol yanımızı da diktik. Sağ yanımızı da dikmiştik daha önce. Şimdi böyle biraz genişçe bir krause yaka şeklinde ön birleşmelerimiz arkaya göre geniş olacak arkadaşlar. Yani birbirlerinin üzerine geçerek önünü saracak. Çünkü bağcıkla önünü kapatacağımız bir çalışma. Bundan dolayı önleri geniş, arkamız biraz daha dar olarak ayarladığımız bir çalışma oldu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce ipimizin ikinci yumağına başladım. Gördüğünüz gibi ikinci yumağından da çok az bir şekilde ördük. 1,5 yumağa yakın kullanmış olacağız. Bağcığımızı tam şu kısımdan, yani yakamızın bittiği kısımdan kıvrımımızın, daha doğrusu bittiği noktadan yaptığımızda düzgün duracaktır. İlk çalışmamızın, model çalışmamızın 2 sıra aşağısına geliyorum. Bu kısım, evet, 2 sıra aşağısına geliyorum ve kenardan 3 ilmeğe şimdi tığımı takacağım, ipimi takacağım. Hatta tığ yardımı ile takalım. Bu birinci ilmeğim. Yanındaki pattan yine geçiriyorum tığımı. İkinci ilmeğim ve bir yandakinden yine geçiriyorum. Üçüncü ilmeğim. Evet. Şimdi bu tam bakın model çalışmamızın 2 sıra aşağısına indim ve takip eden 3 sıradan 3 tane ilmek çıkardım kenarından. Şimdi bu 3 ilmeğimizi haroşa düz örgü olarak öreceğiz ama sadece ön yüzden öreceğiz arkadaşlar. 3 ilmeğimi aldım, bakın. Şimdi bu 3 ilmeği aldım, tekrardan sol şişime aktarıyorum, üçünü birlikte düz örüyorum. Arkada şu ilmeğimi de tutayım. Birinci düzüm, ikinci düzüm, üçüncü düzüm. Sonra tekrar bu 3 ilmeğimi örmeden sol şişime alıyorum, tekrar düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar sol şişime alıyorum. Şöyle kamerayı da biraz yakın.
Bakın, birinci düzüm, ikinci düzüm, üçüncü düzüm. Düz ördükten sonra tekrardan sol şişime aktarıyorum ve tekrar düz örüyorum. Ve bunu yeterli bağcık uzunluğuna gelene kadar 20 santim kadar aynı işleme her seferinde devam ediyorum arkadaşlar. Sadece düz örüyorum. Ters örüp geriden gelmiyorum. Nasıl durduğunu da göstereyim size. Şöyle ince bir bağcık olacak. Evet arkadaşlar, birinci bağcığımızı tamamladık. Toplam şöyle 20 santim uzunluğunda düğüm olacak şekilde ördük. Şimdi bu bağcığımızı kapattığımızda bunun tam karşılığına gelen sıramızda 3 tane ilmeği çıkarıyorum buradan arkadaşlar. Aynı şekilde yine ipimi biraz şöyle uzunca bırakacağım. Birinci ilmeğimi alıyorum tığ yardımı ile. Örgümüzün tam haroşa kısmından çıkarıyorum arkadaşlar. Altındaki haroşamızdan bir ilmek daha alıyorum ve altındaki haroşa sıramızdan yine bir ilmek daha alıyorum. Toplamda 3 ilmeğimizi tam düğümümüzle karşılıklı olacak şekilde ayarlamış olduk. Şimdi bu 3 ilmeğimizi tığımdan çıkarıyorum. Tekrar şişime takacağım. Ve yine tıpkı diğer kısmımızdaki gibi şöyle kaldıralım artık. Bu sefer diğer bağcığımızdan biraz kısa olacak şekilde sadece bu 3 ilmeğimizi düz örmeye devam edelim. Her seferinde sola geri aktarıyorum. Ve tekrar düzümü örüyorum. Hep ön yüzden düz ördüğümüzde yuvarlak bir bağcık elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, ikinci bağcığımızı şöyle gösterelim. Biraz daha kısa bıraktık birinci bağcığımızdan. Şimdi birinci düğümümüzü attım. Şu şekilde ikinci düğümümüzü de atarak şöyle çevireyim. Şu taraftan atınca daha düzgün duracaktır.